SEC'in ETF onayının önemi nedir? Önce buradan ufak bir bahsedelim. ETF onayları demek kurumsal yatırım firmalarının o değere yatırım yapmasını sağlar. Bu ne demektir? Mesela bir yatırım fonu var. Yatırım fonunun içerisinde çeşitli hisse senetleri, emtialar, varlıklar mevcut ve buna Bitcoin ya da Ethereum ekleyip SEC'in yazılı onayını almak zorundadır. SEC eğer ETF onayını kabul ederse bu yatırım firmalarına demiş olacak ki evet şu an bu saatten sonra Bitcoin'e, Ethereum'a, XRP'ye, çeşitli kripto projelerine yatırım yapabilirsiniz. Spot yatırım yapabilirsiniz. Bunun bizim için önemi de şu olacaktır. Kripto paraların daha geniş alanda kullanılması, daha kurumsal firmaların yatırım yapması ve hacminin büyümesidir. Ama şu noktayı şimdi açalım. Geçmiş yıllara baktığımızda ETF başvurularından sonra bu MTF'ine onay verilen projeler direkt yükselişe geçecek mi, uçacak mı ya da herkesin tabiriyle roketlenecek mi? Geçmiş verilere baktığımızda altın ETF'inden 8 yıl sonra altın fiyatında yükselmeler gerçekleşti. Aslında ETF onayı direkt o projelerin ya da o yatırım fonlarının gidip direkt yatırım yapacağı anlamına gelmiyor. Burada şu noktayı ön plana çıkartabiliriz. Özellikle herkesin ısrarla üstünden geçtiği BlackRock. BlackRock kimdir? 8 trilyon dolarlık bir fonu yöneten, altında bulunan şirketler yani sahibi olduğu, ortağı olduğu şirketlerin arasında dünyanın en büyük şirketleri yer almakta. Startuplara, girişimlere destek verebilmekte ve şu an onlara yatırım yapmak. Fakat Bitcoin'e direkt olarak ETF spot yatırımı yapamamakta. O zaman farklı bir senaryo üzerinden konuşalım. BlackRock şirketlere ve girişim şirketlerine yatırım yapabildiğini varsayarsak ve şu an bunları da yaptığını göz önüne alırsak bir sonraki aşamada ne oluyor? Şimdiye kadar yatırım yapmadığını düşündüğümüz herhangi bir mining şirketi olabilir mi? Yani şöyle düşünün. Bir enerji şirketi var. Bu enerji şirketiyle beraber bir de mining şirketi kuruyor. Çünkü biliyorsunuz dünyadaki Bitcoin madenciliğinin %37'si Amerika kıtasında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor. Dünya enerji sektöründe özellikle elektrik firmalarında şöyle bir durum vardır. Gündüz vakti sanayi kullanımları ve özellikle akşam saatlerinde ev kullanımlarında, hane kullanımlarında çok ciddi bir elektrik tüketilmektedir. Ama gece saatlerinde ise elektrik kullanım oranı çok düşmektedir ve birçok şirket mecburen fazla elektrik aklama yapar kendi depolama alanlarını boşaltmak. Amerika'da bir tane mining şirketi, şimdi ismini vermem doğru olmayacak, o yüzden hızlıca geçeyim. Amerika'da bir mining şirketi gece saatlerinde çalışan mining oluşumu kurdu. Yani şöyle gece saatlerinde çöpe atacağı elektriği Bitcoin madenciliği olarak kullanıp bunu da gelire dönüştürüyor. Ve bu tarz şirketleri BlackRock'ın yatırım yapıp yapmadığı muamma, çünkü bariz bir açıklama yok. Herkesin düşündüğü ETF haberlerinin patlatması ve fiyatının yükselmesi varsayımı sadece bir FOMO'dan ibaret. Neden derseniz 2021 yılında Kanadalı birçok şirket ETF başvurusu yaptı. Onay alanlar var, almayanlar var. Şu an hatta ETF olarak Bitcoin'e yatırım yapabilen birçok şirket var. Ama BlackRock isminin burada geçmesi işi daha da kriptonun daha da bir varsayılmasını gündeme getirecek. Yani bir nevi resmiyet katmış olacak. Ama bu demek değildir ki direkt BlackRock büyük firmaların şu an ellerinde Bitcoin olmasın ya da Bitcoin üretmesinler. Çünkü az önce örneğini verdiğim mining şirketi tamamen çok düşük maliyetle Bitcoin üretmekte ve sadece gece saatlerinin çöpe atacağı elektrikle madencilik yaparak çok büyük bir kar elde etmek. Aslında şu an günümüzde dünya ortalamasında bir Bitcoin'in madencilere maliyeti 20 bin dolar civarına dayandı. Ve şu an Bitcoin fiyatının da 38 binler olduğunu görürsek şu an %100'e yakın bir karla madencilik şirketleri işlem görmekte. Ama bu tarz enerji şirketleri ya da kendi elektriğini kendi üreten madencilik şirketlerinin maliyetleri çok daha aşağılara iniyor. Ve bu şekilde 10 bin dolarlar gibi bir üretim maliyetiyle karşılaşıyorlar. Madencilik neden önemlidir? Bitcoin'de olduğu sürece ve 2150 yılında son Bitcoin üretilinceye kadar ortada olacak bütün transferler madenciler tarafından kayıt altına alınır ve bu şekilde bloklar kapatılır. Yani işlem zinciri tamamlanmış olur. 2024 yılında Bitcoin'in yarılanma dönemi yani halving dönemi oluşacak ve bu halving döneminde her 10 dakikada bir verilen Bitcoin oranı yarıya düşecek. Bu da şu anlama gelecektir. Aynı madencilik cihazları aynı saatlerde çalıştığında 2023 yılı ile 2024 yılı arasında yarı yarıya daha az Bitcoin üretecek. Bu da şu anlama gelecektir. Bitcoin madencilikte üretilen Bitcoin'in fiyatının 20 bin dolardan 40 bin dolara çıkacağı düşünülmüyor. Zaten bu şekilde olacak. Bunun fiyat etkisi de şu şekilde olacaktır. Madencilik şirketleri giderlerini karşılayabilmek için doğal olarak ellerindeki Bitcoin'i satmak isteyeceklerdir. Ama bunu da bir karla satmak isteyeceklerdir ve halving döneminde 40 bin dolara mal ettikleri Bitcoin'i 40 bin doların altındaki bir fiyatta mecbur kalmadığı sürece satmayacaktır ki her fiyatta satışlar olabilir. O bambaşka bir konu ama temel mantığıyla kar güden şirket olarak çalıştıkları zaman neredeyse 40 bin dolara mal ettikleri bir Bitcoin olacak ortada.
Bu da bize uzun sürede Bitcoin'in fiyatının yönüyle ilgili kabaca bir bilgi veriyor. Yakın bir zamanda madencilikle ilgili Tesla şirketi yaklaşık 500 milyon dolar yatırımla Bitcoin madenciliği işinin ilgili bir planlama yaptığı bilgileri ortaya çıkmaya başladı. Bitcoin madenciliğinin uzun vadede çok kazançlı bir iş olduğu suyu ötürmez bir gerçek. Çünkü arzı sınırlı sayıda olan Bitcoin'in sürekli yukarı doğru bir baskılanmak durumunda kalıyor. Yani sanal altın olarak gördüğümüz doğal olarak madenciliği de cazip hale getiriyor. Ama bu madencilik ilk başlarda çok az transaction'lar olduğu için, yani çok az kayıt yazıldığı için cep telefonuyla bile yapıldığında çok ciddi bir ödül getiriyordu. Geçtiğimiz hafta 500 milyondan fazla transaction oluştu ve bu da artık madencilik cihazlarının kendini sürekli geliştirmesine sebep oldu. Çünkü ne kadar çok işlem yapılırsa bir bilgisayar ya da bir asit dediğimiz madencilik cihazı ne kadar çok işlem yaparsa o kadar çok kazanç elde ediyor ve bu yüzden bu sektörde de sürekli bir gelişim. Yani kısaca videomuzu özetlersek ETF'ler evet önemlidir. Bir yatırım kolu olarak bir yelpaze bizi açacaktır ama ETF'in onaylanması demek Bitcoin fiyatının hemen çok hızlı bir şekilde yükseleceği anlamına gelmiyor. Çünkü ETF ile beraber bu piyasaya girecek şirketler sadece spot yatırım için bir onay almış olur. Ama şu an bu şirket Bitcoin madenciliği yapar çok daha ucuzdan Bitcoin ürettiklerinin kesinlikle bilmiyoruz. Olaylara farklı açıdan bakmakta da fayda var.